Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Geldik uzun zamandır yapmadığım Çılgın Deneyler bölümünün üçüncüsüne. Çılgın Deneyler benim 2020 pandemide başladığım bir bölümdü. Hakan abiyi davet ettim. Ancak bir Hakan abi gelirken bir de Halit abimiz bizle beraber geldi. Kuyruk olarak geldim ben de. Estağfurullah Abi, canım. hoş geldiniz. Ben Olur böyle onur duydum. Çok değerli abilerimle beraber bugün kafayı sıyıracağız. Sen önce biraz açsana konuyu. Ne yapmak istiyorsun? Bir anlat. Abi yapmak istediğim tam olarak şu. Yaptın, hayırlı olsun. İşte bunu daha meşakkatlisini yapmak istiyorum. Nereden buna bilendiğimi de söyleyeyim abi. Top Gear programını bir gün izlerken yani tesadüf çıkan bölümlerinden bir tanesinde mesela şu an yemiyor, biraz şöyle yapayım da. Yedi. Bir tane daha yapmak istiyorum abi. Tam yapmak istiyorum. Geri çekilelim mi biz biraz? Biz hakikaten kask. Vay. Oldu abi. Bunu otomobille yapmak istiyorum. Bence yeterince çılgın bir deney olacağını düşünüyorum. İnceliklerini konuşalım. Top Gear programında GTR ile yapmışlardı bunu. Tamam. Daha doğrusu yapamamışlardı. Evet, ben de hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi abi? In 3, 2, 1, go! Yani muhtemelen yapmadılar. Yapamadılar demeyeyim. Yapmadılar. Çünkü GTR'ın 0-100 ivmelenmesinden faydalandılar ve ben o günden beri buna takığım. Neden bunu gerçekleştirmediler? Yani neden bunu başarıya ulaştırmadılar? Ben de başarıya ulaştırmak için değerli abilerim sizlerle beraber bunun projesini çizelim istedim. Şimdi bunu bir inceleyelim istiyorum. Doğukancığım bak şimdi ama orada 0-100 ivmelenmenin ötesinde farklı faktörler de var. Evet. Yani burada Newton'un kanunları geçerli. Eylemsizlik. Eylemsizlik de. Ama bu eylemsizlik içinde sen bunun altından çekerken aradaki sürtünme de çok büyük rol oynuyor. Bu sürtünmeyi yenebilmen gerekiyor. Daha doğrusu o sürtünmenin o üstteki malzemeyi sürüklemesini engellemen gerekiyor. Ama işte sürtünme olduğu sürece, bak ben bunu yavaş çekeyim. Sürtünme olduğu sürece sen bunu alıp götürebiliyorsun. Burada şimdi çay benim için çok kıymetli, dökerim diye korkuyorum. Şimdi burada unutmamamız gereken bir şey var Hakan abi. Biz bir tek çay yapmayacağız. Önümüzde koca bir masa olacak. O masanın üzeri dayalı döşeli olacak. Ve biz bu masada altındaki örtüyü alacağız. Her şey dümdüz duruyor olması lazım. Kafamda bu var. Ya yapalım bu işi işte abi, o kadar yapalım bu işi. Ya yapalım bak, bunu bir kere çok hızlı çekmen gerekiyor. Evet. Şey değil, yavaştan hızlanarak değil. Hareketin o anda çok hızlı olması lazım. GTR'da onu yapmışlardı. Yavaştan hıza vardı. Ne kadar mesafe vardı GTR'da? Abi stüdyo gibi bir alanda yaptılar. En fazla 20-30 metre vardı, yanlışım olmasın. Yetmez. Bizim orada hızlanacak, aracın gerçekten hızlanacak bir mesafeye ihtiyacımız var orada. Onun olması gerekiyor. Ama buralarda yapamayız onu. Bu garajın içinde falan öyle şeyler yapamayız. Ortalık birbirine girer. Kaç metre ihtiyacımız var bunun için? Yüzlü konuşalım. Birkaç yüz metre. Birkaç yüz metre. Tabii arabanın fren mesafesi lazım. İvmelenme... Tabii canım, sonra duracak. En aşağı var. 200 metre mesafe ihtiyacımız var. Daha çok. Emniyetli olmak gerekiyor. Emniyetli. Abi bunun için çok güzel bir yerimiz var. Neremiz var? Neremiz var? İstanbul Park yarış pistinin start stop düzlüğü bizim için. Ön düzlük. Ön düzlük. Start finish düzlüğü. Start finish, start stop. Start finish düzlüğü. Start stop o ayrı bir teknoloji. Ayrı teknoloji, evet. Aslında o da stop starttır yani. Start stop değil. Peki İstanbul Park'ın bir dakika, yüzeyi çok kıymetli ama çok orada önemli bir asfalt var. Yani biz burada bir şeyler kıracağız, edeceğiz. Bir şey söylüyordun, kusura bakma sen. Araç tam masanın önünden mi start alacak? Yoksa yanından hızlanarak mı çekecek? Onu burada çözeceğiz. Yani ben şimdi Onun ip uzunluğu ne olacak? güçlü bir otomobil kullanacağız. Yani en kötü, şimdi asfalt kıymetli dedim. Benim aklımda bir yarış arabam var ama her ihtimalle patinaja kalan bir otomobil. Seninki tutmasın diye Tutmasın. Seninki Yani, tutmasın diye bir araç. Dolayısıyla benim aracım çok fayda göstereceğini düşünmüyorum. Yani deneriz ama çok fayda göstereceğini düşünmüyorum. Ne buluruz? Yol tutan bir araç.
O zaman launch kontrollü bir araba Launch olacak. kontrollü. Yavaş araba yoktur, kısa ip vardır ya. Yani ipi uzun tut, araba hızlanır. Benim orada bir derdim yok. Bir Ama doğru 30 metre, merkezden 50 metre yaparız. Doğru merkezden çekemezsen darmadan olursun. O konuda bir şeyler söyleyebilir miyim? söz sende abi. Bak şu bizim masamız olsun, tamam mı? Biz bu aracı masaya çok yakın bir yerden başlatamayız. Yani arada Sebep? ciddi miktarda ip olması lazım. Ha, Çünkü ipin uzunluğundan mı bahsediyorsun İp şu an? Tamam. örtüye bağlı olacak değil mi? Örtünün üzerinde bir şeyler olacak. Burada beklemediğimiz bir şey oldu. Örtüye dolandı malzeme, fırladı geldi. Aracın üstüne gelir darmadağın ederiz. Camını vesaire kırma ihtimali var. Peki şunu yapamaz mıyız? Bu masamız Ha. otomobil yakın dursun ama uzun ipi altta Ha, tabii. saralım. Evet aracın hızlanacağı yer olsun. İp Yani de o böyle egzoz güzelce sesini biraz yakından duyalım ya. ip de böyle güzelce şey olsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolaşmayacak şekilde yere serelim. Yerden güzelce açılır. Birkaç şey söyleyeceğim demiştim. Aklıma bir şeyler geliyor. Şimdi yine bu bizim örtümüz olsun. Bu örtüyü biz tek noktadan bağlayıp çekersek çok kötü bozarız çekerken. Aynen. Böyle İşte, böyle evet. gelir. O yüzden dedim 2 ya da 3 nokta. 2 ya da 3 noktadan yaparsak yine örtü çok kötü bozulur ve o çekerken o dalgalanma hareketi her şeyi mahveder. Bu örtünün ucuna bir çıta koyup örtüyü katlasak ve ondan sonra bunu 2 noktadan çeksek bu örtüyü hiç bozmadan 2 nokta mı, çoklu nokta mı? ya da çoklu nokta. Yani Ben 3 sonuçta olmasını tercih ederim. Merkezi de çekmek Ama gerekiyor. zaten biz buraya hamak gibi yani. Evet. ama buraya bir çıta koyarsak o örtüyü bozmadan çekme ihtimalimiz var bu sefer. Bir de bence tafta gibi, Saten gibi. saten gibi çok kaygan bir kumaş kullanalım. Bunu şovlarda kullanıyorlar. Şovlarda ne yaptıklarını bilmiyorum. Hiç hayatımda ben hiç masadan örtü çekmedim abi. Ya bugün ilk defa çekeceğim. Çayın altından çektim peçeteyi. O da bir başlangıç. Şimdi Tabii buradaki, ölçeklendirince biraz buradaki farklı oluyor. sürtünme kuvveti, yüzey bunlar çok farklı etkenler. Şimdi buradan çektim ben. Şimdi buradan çekmedim. Çekme bence oradan. Niye? Ha, Bence oradan çekme. daha fazla bir dakika. Daha fazla sürtünme alanı yaratacaksın. Çünkü. Doğukan müsaade eder misin? Ben senin yüzeyini şu anda 2'ye katladım. Tamam mı? Çekecek. Dur ya şu anda kendime güvenmedim. Çok iddialı olarak. Yok ben bir çayı ayırayım şuradan da. Ya bu burada yükün ağırlığı da çok önemli. Doğru Şu an söylüyorsun. yükü azalttın. Tamam da ben şu anda hani test yapıyoruz aramızda. Güzel takımdı. Güzel. Şimdi burada çok önemli bir kriter var. Ya bunu ben Bak. Uzaklaştır. hayır şöyle yapayım da sağ elimde hakimim sağ elime. Ben sana bir bırakayım abi. Kafamdakini mi yapacaksın? Oldu. Göremedim, hızı göremedim. Şeye bakmak Hızı istedim. göremedim. Yani Çok hızlı adam. çekti mi? Evet. Çekti mi yoksa şu boşluğu bıraktı mı? Biz her şeyi oluruna malzeme çevirmeye başladık. Bu şovu yapan adamlar yapıyorlar. Çok özel malzemeler. Ha onu soracağım. Ha, işte. Ya onlar da mı bunu yapıyor yoksa bunu herkes yapabilir mi? Yani ben şimdi kalkıp annemin karşısında onun takımlarının önünde anneme şov yapmaya yemez. Yok hayır öyle şey olur mu? O Deriz. takımlardan ben bir tanesine bir şey olsun. Yarın benim çıkışımı verir, nüfustan çıkışımı verir yani. Tabii noterliğe, evlatlıktan reddediyorum. İlişkim yoktur. Abi melamin tabak kullan o zaman. Hafif kırılmaz. Bir dakika hafif istiyor muyuz? Evet, hafif mi istiyoruz, ağır mı istiyoruz? Bak Newton kanunlarından bahsediyoruz. Eylemsizlik diyoruz. Kütlenin bir parça büyük olması da eylemsizlik için önemli. Yani atalet için her zaman o mass, kütle. O çok mühim bir şey. Bir parça kütle olması gerekiyor. Deneriz. Bir de kullanacağımız ipin özelliği de önemli. Benim aklıma gırcala geliyor. Gemicilikte kullandıkları ince ip geliyor. Çok yaşa. Gırcala. Kırcala. Çok yaşa. Çok yaşa. O ne? Gırcala ne? Abi gırcala şey deniyor aslında. Teknecilikte böyle ayırdıkları sağa sola ip bir şey bağlamak için elinin altında bulunan ince iplere deniyor. İnce mi? En küçük yelkenli olan Optimist teknesinde yelkenin direk ve bombayla bağlı görünmesini sağlar. Direk ya da bombanın matafyon ile birleştiren küçük kesilmiş iplere verilen isimdir. Aynen. Doğru. Doğru. Tamam. Vallahi öyle. Hadi o zaman teste. Hadi. Vallahi güzel. Her şey kayıtta abi. Vallahi yapalım şunu ya. Abi. Ha. Tamam. Yapalım. Yapalım. Ne yapıyoruz? Hızlı mı çekiyoruz?
İyice. Yavaş çekersen olmaz ki zaten. Aa bir dakika. Burada bayağı geride durman lazım. Çünkü bak burada Çekme alanı lazım tabii. Allah tamam. Bak görüyor musun nasıl örtü buruşuyor orada? Evet. Tamam yapıyoruz. 3, 2, 1. Güzel. 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 O zaman bir saniye. Bunu bir daha kuralım. Oluyor bu. Bak sen çek şimdi. Biraz Abi uzaklaş. niye ihale bana kaldı ya? Çek şunu ya. Sayacaksın. Hazır Geri mıyız? dur. Geride dur. Neyse Bak, ben de geriliyorum ha böyle. Ben de arkaya doğru. geriliyorum. Tamam. Çekiyorum. 3, 2, 1, bir. çek. İşte Oo, budur. güzel. 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 Çok güzel. Sen yukarıya doğru çektin biliyor musun? Bilmiyorum. Hakan aşağı doğru çekiyor. Bir daha bakalım abi. Tamam, Tamam. hemen. Şu an bir özgüven geldi zaten. Geliyor oluyor. Tamam şekil buydu. Bir Şekil şey bu. daha var. Bu arada biz bunu başardık ama hepsinin yeri değişti. Devrilmedi ama bir de masadan Devrilmedi. düşmedi. Düşmedi. Doğru. Ama adamlar bir yapıyor. Aa bir dakika. O zaman Bu, bak bir dakika. buradaki sürtünme fazla ama. Bir dakika. Biraz da Başarı kriteri koyalım. Başarı kriteri ne olsun? Yerinden oynamaması mı yoksa basanın üstünde kalıp yere düşmemesi? Bence yere düşmemesi. Şimdi şu an onu başardık zaten. Yere düşürmedik. Ay ama burada şimdi hani pahalı tabaklar, çanaklar, bardaklar yok. Evet. Bizim nihai başarı kriterimiz ne olsun? Bir parça Çok zor soru. yarısından fazla ilerlemeyecek olsun abi. Yarısından Yani- fazla. Oo, 15 santimse bu. 7,5 santimden fazla 7,5 ilerleyecek. santimden fazla ilerlemeyecek. iddialısın. Çok iddialı. Tamam. Niye abi tamam. ya? Niye tamam. hala bana patlıyor? Sen çek abi. Ama sen Bir şey koydun diyeceğim. kuralı. Halit abi senin nasıl vites değiştirdiğini biliyoruz. Lütfen. Ben sadece vites değiştirdim. ama bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi vites atıyorsun. Vallahi vites- Çok iyi vites Vallahi atıyorsun. vites- Bu sefer sen de. Ben biraz daha uzağa gideyim. 1, 2, 3. Oo, çanak, çömlek hepsi gitti. Abi keşke bardak kırsaydık ya. Enoksal gitti. Ya bak biz bunu arabayla çekerken şu iki elin eşitsizliği falan olmayacak. Tak diye alıp Evet. götüreceğiz. Benim tabii göbek de var ya. Ben bir şey fark ettim. Gözümüzün önünde çok basit bir şey var. Onu görmüyoruz. O ne biliyor musunuz? Şimdi örtü buradan başlıyor ya gelmeye. Şunun altından toplamda 30 santim örtü geçiyor. Ama bunun altından nereden baksan 60 80 santim, santim. 70 santim, evet. Yani şurası var bayağı 80. Bu kadar çok örtü geçiyor. Bu sürtünme yavaş yavaş bunu getirmeye başlıyor. Aynen. Yani bunlar daha ileride olsa düşmeyecekler. İki sebepten dolayı. Hem masanın üzerinde daha fazla hareket etme alanları olacak hem de altlarından daha Bir şey az merak örtü ediyorum. geçecek. Acaba buradan çekerken burada bir pot yapıyor mu bu kumaş? En başta O konuştuk mu? sordum Hayır ya. işte. O mu sürüklüyor acaba son anda bunu? Onu slow motion'da görürüz. Ancak öyle görürüz. Beyler aklımda bir şey var. Söyle. Örtünün yettiği kadar bütün masaya örtelim. Bunları da daha mantıklı dağıtalım. Çünkü hiçbir tabak masanın burasında durmaz genelde. Durmaz. Kurduğun zaman Saçma bir sofrayı böyle... kriterdi. Sadece zarar verdiğimizde kalıyoruz. O zaman bir şey diyeyim ben şimdi. Bunu sererken bari hiç olmazsa gerçek tabağa dönelim artık. Vay cesursunuz. Evet. Burada mümkünse önce tek bardakla deneyelim ve bir şey olursa da bardağı yakalayalım. 3, 2, 1. Çok iyi. Çok iyi. Yani Çok iyi. yaklaşık Abi 0,7 5-6 miyiz? santim. Hakikaten güzel oldu bu ya. Hakikaten Bak, sıfır ben çok gidiyor. etkilendim. O zaman 2 bardakla dene şimdi. Hadi. Örtü sende kalsın, bardaklar bizde kalsın. Tamam abi. Şeye benzedi bu. 3. 2, 2. 1. Abi korkuyorum yani örtü bana geliyor ya hepsi geliyor gibi hissediyorum. Ama ilk anda geliyor zaten. Bak 5-6 santim geliyorlar her seferinde. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Ay. Mallar bunlar. Bence yakın durmak daha doğru ama. Yani Yok daha yakın bak, durmak. uzakta durmamın içgüdüsel bir sebebi var. Şunları daha çok affettiriyorum. Dene bakalım. 3, 2, 2, 1. 1. Ya eyvah eyvah ya. Şimdi burada bunu çekmeden önce küçük bir şey söyleyeceğim size. Hazır mısınız? Evet. Halit Bey sıra sende. Hani yine de hakikaten ha iyi sıyrıldın abi. Hakikaten yani değil mi? Hadi. 3 kalkara bomba geliyor. 3 2 1 Çek!
Ama bu kadar ya. Abi Ne oldu? Bir tane tabak kırdık. Kıralım Allah aşkına. Sıra sende. Tamam. Hadi buyurun. Doğukan sıra sende değil mi? Evet. yok abi. Ben Nasıl? zaten ben çektim, benden sonra sen çektin abi. Sıra sende işte. Adil gidelim abi. Sen küçükken de mi böyleydin? Yapma. Tamam çekeceğim ben. Tamam. Hadi bakalım. 3, 2, 2, 1, çek! Oo! Bu zaten çatlaktı. Bence başarılı. Doğukan'ın gününe az misafir gelmiş. Evet, Tamam. maalesef. Böyle bir kişi kahve içiyor filan. Bunlar değişik şeyler. Ama bir dakika, haksızlık yapmayalım, evet. O lazım. 3, 2, 2, 1. çek! Başarılı değil. Yani hepsi devrildi neredeyse, yere düştü. Neredeyse Şans. hepsi düşmedi sadece. Evet. O da sayısı az diye olabilir. Mümkün. Ama kırmadan. Kalbimi kırdın şimdi. Yo hakikaten burada bir başarı var. Tebrik etmek lazım. Helal olsun. Ama tamam da yani hedef şey değil mi zaten? Hiçbiri devrilmeyecek. Evet. Hiç bozmayacağız. Hiç bozulmayacak. Şu an çok uzağız Konuşmanın aslında. başında çayın altından peçeteyi çeker gibi. Evet Aynen. abi. Ölçümlemek lazım. Ya bazı şeyler için insanı çok şaşırtıyor. Hapşırdığın zaman o hapşırdık senin ağzına 160 kilometre. 160 kilometre zor. Ama o çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor. Şaşırtıyor insanı yani o. Şeyi demeye çalışıyorum. Yani şu el hareketi çok hızlı bir şey aslında. Bir şey sorabilir miyim? Masanın önünden değil de masanın çok arkasından başlatsak arabayı. Bir o kadar daha mesafe koysak hızlanması için. Onda ama otomobilin masayı geçer geçmez doğru düzleme girmesi lazım. Yoksa yan çeker. O da doğru. Tam doğrusal olarak netleşmesi lazım. O da İşte pilotaj. ona göre bir nokta belirleriz. Deriz ki sen İşaretleme yaparız. hemen geç oraya. İşaretleme yaparız. 2 tane koka koyarız. Tabii. Bundan sonrasında pistte. Deneyelim. Hadi piste o zaman. Haydi. Halat bakmak için Tuzla'da CS'ye Marine'ye geldim. Burada envai çeşit halatlar var. Tabi bunların şimdi kopma kilolarına falan bakacağız. Güzel görünür bir renk olmasının da faydası var. Bu çok güzel bir ebat. Bu şahane bir renk. 4 milim. Tekrar selam millet. Geldik Intercity İstanbul Park'a, işimizi doğru yapalım diye. Her şeyden önce Intercity İstanbul Park'a çok teşekkür ediyorum bize pist açtığı için. Ayrıca bir de CSY Marine'ye teşekkür ediyorum. Bize bu projede destekçi olduğu için. Şimdi Halit abiyle Hakan abi geliyor. Bakalım kafamızdaki gibi gidecek mi her şey? İyi izlemeler. Geldik piste. Kurulumumuzu yaptık. Şimdi en istemediğimiz şeylerden bir tanesi cam kırıklarının kalması. O yüzden yere bir muşamba serdik. Güzel bir çıta yaptık. Hakan abi ellerine sağlık. Estağfurullah. Doğukancığım ya. Bak şu örtünün nasıl davranacağını bilmiyoruz. Diyorum ki 50 kilometre sabit bırakalım arabayı. Örtünün üstünde hiçbir şey olmasın. Örtünün davranışını görelim. Sonra 100 kilometre yapalım hızını. Tekrar görelim. Sonra bu 300 küsür beygirlik araba. Evet. Allah ne verdiyse diyelim. Orada da görelim. Örtünün en iyi davranışı hangi hızda ona bakalım. Okey. Ben öyle düşünmüyorum çünkü rüzgarlı bir yerdeyiz. Orada birazcık kalkarsa havaya rüzgardan dolayı örtü, o zaman gerçek davranışını göremeyiz. Gerçek davranışını görsek üzerine tabak olup olmaması farklı büyük sonuçlara fark, gelmeyecek mi? Bence kafadan dizelim masamızı.
Yapıştıralım. Ne çıkarsa bahtımıza. Bu kadar hesap kitap yaptık. Bu kadar kurguladık. Dizlerimiz parçalandı şu ipleri bak. yere dizinceye kadar. Al Bak. al. Demek ki birkaç tane Yani- çanaktı oraya. Hayır. Araba doğru haklısın o zaman. Bak araba giderken şu olsa gözlem yapamayacağız. Her şey Yapamayacağız. boşuna olacak ki bak. Doğru. Dolayısıyla masayı güzel kuralım. Diziyoruz o zaman. Ya bu Araca da deneyi bağlayalım. rüzgarsız bir yerde, içeride hani kapalı mekanda Evet. yapsaydık işler Eyvallah. başka olurdu o zaman. Eyvallah. Yani biraz aerodinamik etkileri görmek de hoş oluyor bazen. Şimdi herkes otomobillerini rüzgar tünellerinde falan yapıyor ya. Ha? İlk nasıl başladığını biliyor musun? Hayır. Otomobili yapıyorsun. Üzerine bant, kağıtlar yapıştırıyorsun. Her yerine kirpi gibi düşün. Ama- Sonra onun fotoğrafını çekiyorlar. Bak o Farklı zaten açılardan hareket halindeyken. Ondan sonra da düzeltme yapıyorlar. o ama çok 30'lu yıllar. o çok geçerli bir yöntemdir. Hala geçerli. Çünkü pratik. Çok pratik yani. Gerçekçi. Ben bu arada hakikaten örtücü başı oldum burada. Çok fena. Evet. Evet tabakları Kurduruyorum koyalım. abi. Tabaklar, Evet tamam, tabakları tabaklar. koyalım Evet, ya. masa kurulsun. Beyler şöyle aynı hizada güzel bir masa olsun. En azından hani yazık günah hani kurbanlık bunlar kıracağız belki ama Tamam. değil mi? 6 kişilik masa kurmadan önce bunu bir denemekte fayda var. Evet. Tamam. Böyle çekelim mis Her şey gibi tamam olsun. herhalde. Güzel. İp hazır. İp gayet güzel. Oo. Beyler ne oluyor? Gangster Yanlara bak geldi. sen. Aa hoş geliyorlar ama. Ha. Ne renk istersin? Vallahi karar veremedim. Of of of. Almanı, İtalyanı, Japonu. Fena basıldık ne oluyor burada diye. Bana bak. Kızgın kızgın şeyler geldi Halit Bey. Vay be. O zaman Doğukancığım bir fikrim var. Bak bunlar çok güzel arabalar. Ama bu minik AMG de gerçekten yabana atılacak bir şey değil. Bütün hazırlığını yaptık, bağladık. Bununla bir deneyelim mi şimdi? İlk bunu deneyelim abi. Tamam. Ondan sonra ipi kısaltıp o piti piti yapalım. Tamam, Ha, anlaştık. tamam. Bence ipi kısaltmayalım. Yürüsünler. İyi hadi Bayağı bakalım. güzel hızlanır. Hadi bakalım. Tamam. O zaman Hadi bakalım. Haydi deneyelim. Var mı tahmin? Düşmeyecek inşallah. ben vallahi bir şeyleri kıracağız diyorum. Ben kırmayacağız diyorum. Hemfikirim seninle. Hemfikir İnşallah misin? senin dediğin çıkar. Vallahi inşallah senin dediğin çıkar. Hadi bakalım. O zaman sayalım gönderelim mi? İlkan hazır mısın? Launch kontrol hazır ol. 3, 2, 1, yürü! Çekilin beyler geri çekilin. Bayağı Allah'ım bayağı gidiyor bu. Bir şey olacak mı? Hadi be. bunu yavaş çekimde izleyip anlamak lazım ne olduğunu. Gerçek anlamda anlamak lazım. Evet. Bak, örtünün şu kısmı çok fena dalgalanmıştı. Yani hızımız her şey çok güzeldi. Ve bu taraftakilere bir şey olmamıştı. Bağlantıyla alakası olabilir mi? Bağlantı değildi artık en sonda şunu bir kamçılanıyor değil mi? Burası kamçı yaptı yani o en uç nokta. Ya orası artık masadan ayrılalı hani 2 metreye yakın olmuşken bu burada kamçı yaptı. Evet öyle bir şey yaptı değil mi orada? Bir de sanki biraz zemin eğik gibi geldi bana. Zaten onu düzelttik Evet. şimdi. Vallahi Onu kırılan düzelttik. tabaklar işe yaradı o konuda. Bir düşüncem yine deneyelim ama şu kırçıllanma bozar mı bozmaz mı bir sonrakine bence kesmek lazım onu. Yükseklik farkı yaratmıyordu Okan ya. Ama şu hareketi onun almaz mı yanında bir şeyler? Kuş kanadı gibi ama oldu bu ya. Vallahi bir görelim. 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 Benim şundan daha fazla umudum var. Tamam. Bakalım bundan ne olacak ondan sonra senin fikrine geçelim. Tamam olur. Bunu bir deneyelim. Hadi. Hadi o zaman. O zaman hazır mıyız? İlkan hazır mısın? Launch'a girmeye hazır ol. 3, 2, 1, Hadi! bas 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 Bas. Gel Aa, abi iyi gel. gidiyor, iyi gidiyor. Aman kaçıda.
Ayıp çok güzel. Ayıp çok güzel. Oldu be, vallahi oldu be. Ama ne dedim? Güzel. Eğimden dedim. Eğimden. Eğimden. Vallahi oldu be. Eğimden dedim. Beyler buna ne hileler yapıyorlar biliyor musunuz siz? Biliyorum. Bunu kimse böyle bunu jilet gibi çekip almıyor. Ne hileler yapıyorlar biliyor musunuz? öyle. Bütün iş, bütün hatamız önce bunun üzerine bir su terazisi koymamak oldu. En son yaptık onu. Evet, en son yaptık. Ya boş ver Allah aşkına baksana. Oldu Nefis, bu ya. Nefis. Abi Demek ki yapılabiliyormuş. şimdi madem olduğuna inanıyoruz. 6 kişilik biliyorsun. 179 derecede. Tam 180 ayarlayalım onu. Tamam. 6 kişilik masa olsun. Bir tık daha hızımızı arttıralım. Tamam. Peki ne yapacaksın? Işık hızıyla mı gideceğiz? Bunlardan bir tane o piti piti yapacağız. Hadi yap. Hadi sen yap. Hadi yap. İtalyanla başlayalım. İtalyan ne cevap veriyor? Ona göre Tamam. Japon'a Peki. geçeriz. Tamam. Valla bence şu an ağırlığımız daha fazla. Ucunu kırptık. Evet. Terazideyiz. Bir tık daha yüksek hıza ulaşacağımıza inanıyorum. İşte ben korkuyorum Doğukan. Sebep? Çünkü %50 daha fazla ağırlık var örsünün üstünde. Büyük ihtimalle çok daha hızlı çekeceğiz. Ama bu ağırlığa göre değil diyorsun. Örtü dayanmazsa ne olacak? Yarısı gitti örtünün, yarısı kaldı. Başarı mı, başarısızlık mı? Örtü giderse bizim kabahatimiz değil. Düşerse bizim kabahatimiz. Aynen. Ha tamam, kabul o zaman. Tamam ben onu örtümüz yazıyorum daha var. artahanesine. Tamam. Peki. Erdem çalıştır. Umarım iyi kalkış yapar. Motor çalıştı. Hazır mıyız? Biz Hazır mıyız? Erdem. Sayıyoruz. Bu gidiyor be kaç. Allah'ını yapamam. Oldu. İşte bu. Ben sayıyorum. Oldu. Ne oldu ya? Bir tane bardak. O da- Oldu diyelim. Hadi. Çocuk çarptı, kırıldı. O bir şey yok onda. Ah be. Baksana oldu ya. Arkadaş bir tane. O nereden gitti ya? Bir dakika o hangi? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Kimin bardağı? Bir tane. Bunun bardağı oraya buraya gitmiş. gelmiş. Bunun bardağı. Bu niye gitmedi? Burada hala gidiyor. Bak Halit Beyciğim, sofrayı kursunlar. Tamam. Biz seninle araç değiştirelim, ipini bağlayalım. Sonra da yere senin. ipi dizelim. Hadi. Hemen hızlı gitsin. Hadi. Bu 6'ydı, sen ne zaman 8 yaptın bunu? Misafirler geldi. Misafirler geldi ya. Tane Yani misafir ağırlık geldi. 2 katına mı çıktı? Evet, evet. Bir de 3 saniyenin altında bir arabaydı. Ben- Çekelim görelim. Ben- Hazır ben- mısın? Ben kırılacak diyorum. Ben abi bunu belgeleyeceğim. Of. Hazır mısın? Ah be. Son noktaya kadar oluyordu. Abi Son 6 kişilik noktada. masaya 8 kişi koymak istersek ne olur? He, işte bu olur. Bu olurdu. Tamamen yer sıkışıklığından oldu biliyor musun? Öyle mi? Evet. Yani Ya belli bak- bir hareket var üzerinde ister istemez. Sondakilere yer kalmadı. Yalnız ne kalktı be. Hakikaten ne o şey gibi, Süpermen'in pelerini gibi Vallahi şeyi gör. Biz billahi. masa örtüsü gidiyor baktım böyle. Bence gayet başarılıydı. Evet. Bence de yani 6 kişilik yaptığın zaman oluyor, bunu anladık. Zaten Yani- masamız bir büyük masa olsaydı zaten Kurtarırdı. duruyor olacak. Evet. Çünkü hemen dibine düştüler. Evet. Zaten bak, bunun normalde durduğu yer burasıydı. Yani yaklaşık olarak 7-8 santimlik kaymalarla gitti iş. Hayır bir de beyler hile yapmadık.
Evet, hile Bence yok. en önemli şey, bugünün bugünün en önemli artısı biz hile yapmadık. Araya plastik koyuyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Biz yapmadık. Bitti kardeşim. Bu kadar. Güzel işte. Konuşacak da bir şey yok. Güzel işte. Güzel Bence işte. 6 kişilik masada 6 kişi yemek yiyebiliyoruz bir GTR çektiği zaman. Kesin, AMG evet. veya Ferrari çektiği zaman. Ya o değil de bir şey soracağım. Biz bunu yaparken eğlendik mi? Kesinlikle. Çok Eğlendik. eğlenceliydi. Bir dakika, başka bir şey söyleyeceğim. Bunu izleyen izleyici olsa ne yapardı? Denemesinler. Hayır, onlar Hayır yapıyorsa. Hayır, ne Şimdi- teknik kullanırlar? Doğru. Belki yanlış bir şey kullandık. Belki yanlış bir şey düşündük. Ama Belki doğru yoldayız da tam yetişemedik. Mesela ben Ne hani düşünüyorsunuz demiştim onu ya, söyleyin. kullandığımız kumaşın altı biraz dokuluydu. Acaba üst buraya masanın zemininde sabun sürseydik daha mı iyi olurdu? Köpürürdü. Abi Türk milleti zekidir. Kesin. Eminim Kesin. çok daha parlak fikri olanlar çıkacaktır. Hadi bakalım ya. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Yorucu bir gündü. Güzel bir gündü. Valla oldu. Bence başarıya ulaştığımızı düşünüyoruz. Tamam, masa biraz 8 kişiye çıkınca zor oldu ama en azından 6 kişiyi başardığımızı düşünüyoruz. Hız önemli bir faktördü. Zaten değerlendirmemizi de yaptık orada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Artık buraya kadar izlediyseniz bir abone tuşuna da basarsınız. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.